Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerimle karşınızdayım. Orkidelerim yeni çiçek dalları açtılar ve sizlerle de bu güzel çiçekli orkidelerimi paylaşmak istedim. Bu orkidelerim bendeki 4 ya da 5. çiçeklenmeleri ve birçoğunda da çifter dal geldi. Renkleri de gördüğünüz gibi çok güzel. Evde bu şekilde canlı ve özellikle sağlıklı, bol çiçek açan orkidelere sizler de sahip olabilirsiniz. Özellikle marketten yeni orkide satın aldıysanız ya da evde orkideleriniz bu şekilde yeni çiçeklendiyse mutlaka uzun süre çiçekli kalabilmesi için orkidelerimize düzenli olarak sıvı bitki besinleri, gübreler vermemiz gerekiyor ki gelişimi desteklesin. Bugün de özellikle orkidelerinizde böceklenme, sineklenme ya da bir takım hastalıklar oluşuyorsa sizlere orkidelerinizin bu hastalıklardan korunması için güzel bir gübre tarifi hazırlayacağız beraber. Sadece orkidenizin böceklenmeleri için değil, aynı zamanda sağlıklı kökler ve bol çiçek açmasına da yardımcı olacak. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Fakat bununla ilgili bana yine çok fazla soru geldi ve ben de bu konu hakkında özellikle en doğru şekilde bildiğim kadarıyla sizlere kendi uyguladığım yöntemi anlatmaya çalışacağım. Bugün kullanacağım sıvı bitki besinini sarımsak suyu ile hazırlayacağım. Sarımsak özellikle gerçekten mucizevi bir bitki ve birçok şeyde çok iyi geliyor. Özellikle bütün bitkilerinizde ve ev çiçeklerinizde sarımsak gübresi hazırlayabilirsiniz. Neden sarımsak gübresini hazırladığımı da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü içerisinde çok fazla vitaminler var ve bu vitaminler çiçeklerin gelişimine yardımcı oluyor. Bunun için bu şekilde bir sarımsağa ihtiyacımız var. İster benim yaptığım gibi sarımsağı bu şekilde keserek yapabilirsiniz. Ya da sarımsağı dişleri ayırarak yine direkt suya koyup da yapabilirsiniz. Özellikle küçük parçalara ayırmaya çalışıyorum. Çünkü böylelikle sarımsak içerisindeki vitaminler çok daha hızlı suya geçecektir. Sarımsak özellikle içerisinde bulundurduğu kükürt sayesinde 33 çeşit kükürt var ve bu da özellikle bitki köklerini güçlendiriyor. Çünkü bitki köklerinde bakteriler ya da gövdesinde mantar, böcek gibi sıkıntılar olabildiği için bu kükürt sayesinde antimikrobiyal özelliğiyle bitkilerin böceklerden ve hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Evet, hazırlamış olduğum bakın sarımsakları şimdi bir kavanozun içerisine koyuyorum. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu oranı artırabilirsiniz. Yani size şöyle bir tarif verecek olursam 4 diş sarımsağı 1 litre suda koyabilirsiniz. Bununla beraber mutlaka kabuklarını da koyun. Çünkü kabukları da en az sarımsak kadar birçok vitamin ve mineral içerdiği için yine çiçeklerinize çok faydalı olacaktır. Ya da bu şekilde direkt birkaç diş de kavanozun içerisine koyarak bu işlemi yine yapabilirsiniz. Şimdi üzerine alabildiği kadar suyu ekliyoruz. Yeterince suyu aldıktan sonra kapağını sıkıca kapatıp bunu dinlendirmemiz gerekiyor. Bu karışımı en fazla 12 saat bekletin. 12 saat sonrasında süzerek çiçeklerinize verebilirsiniz. Sarımsak çok güçlü bir gübredir. Bu yüzden daha fazla bekletmemenizi tavsiye ederim. Eğer 12 saatten fazla bekletecekseniz mutlaka üzerine 2 katı normal arıtma suyu koyarak çiçeklerinize verin. Ama eğer 12 saat sadece bu karışımı bekletecekseniz direkt verebilirsiniz çiçeklerinize. Evet, 12 saat beklettiğim sarımsaklı suyumu şimdi süzeceğim. Özellikle süzme işlemi de çok önemli. Çünkü çiçekleri sulama esnasında sarımsakların tanelerinin ya da kabuklarının orkidenin köklerine yapışmaması gerekiyor. Bakın bu şekilde süzüyorum. Evet, özellikle küçük bir süzgeç kullanırsanız bu işlem daha da kolay olacaktır. Ve koku yapar mı diye soran takipçilerim için de sarımsağı özellikle çiçeklerinize verecekseniz bu işlemi mutfakta yapın. Ben mutfakta yapıyorum ve pencereyi üstten açarak sarımsaklı suyla suladıktan sonra yarım saat bekletiyorum ve böylelikle hiç koku kalmıyor. Tabii ki kullandığınız sarımsağın cinsine göre de bu koku değişebilir.
Evet bakın şunu da göstermek istiyorum. Bu sarımsaklı karışımı ben hemen atmıyorum. Geriye kalan sarımsakların üzerine tekrardan su koyarak bu karışımı tekrardan 12 saat daha bekletebilirsiniz. Ve böylelikle evdeki bütün çiçeklerinizi sulamış olursunuz. Evet, şimdi çiçeklerimi nasıl suladığımı da göstermek istiyorum. Özellikle bu tarz sıvı bitki besinlerini verirken kesinlikle çok vermeyin. Sadece 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan vermeniz yeterlidir. Evet, bakın 5 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bütün çiçeklerimi yine aynı şekilde bu karışımdan vereceğim. Bu tarz sıvı bitki besinlerini kesinlikle çok sık aralıklarla vermeyin. Bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Çiçeklerinize daha sık aralıklarla vermeyin. Bakın görüyorsunuz kökleri gayet sağlıklı ve güzel. Bu karışım sayesinde orkidenizin kökleri canlanacaktır ve bol bol çiçek açacaktır. Orkidelerinize besinler verirken mutlaka her iki besin arasında bir normal sulama yapın. Yani şu anda bir sarımsaklı su ya da herhangi bir sıvı bitki besini veriyorsanız ikinci sulama zamanını normal suyla yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle orkidelerinizin bol bol çiçek açması sadece sıvı bitki besinleriyle tek başına yeterli olmaz. Mutlaka ama mutlaka dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta daha var. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Bakın görüyorsunuz vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sonrasındaki orkidenin kök gelişimleri, uçları yeşil ve aktif, gayet güzel kök gelişimleri oluyor. Sizlere tavsiyem orkidenizin bu şekilde yeni çiçek dalları ve yeni kökler çıkarabilmesi için bu sıvı bitki besinlerini verdikten sonra mutlaka orkidelerinizi bol bol ışık alan pencere kenarına yakın bir yere konumlandırın. Özellikle sizlere pencere kenarını nasıl konumlandırdığımı da göstermek istiyorum. Bakın orkidelerimi kış aylarında pencere kenarına direkt koyuyorum. Çünkü kış ayında çok az ışık alıyor orkideler ve gelişimleri yavaşlıyor. Özellikle çiçekliyken daha da sık ışık alması gerekiyor. Sabah güneşini geçici süreliğine de olsa orkidelerinizin mutlaka almasını sağlayın. Kışın orkidenizin direkt güneşi almasında bir zarar yoktur. Fakat yaz ayında tabii ki uzun süreli öğlen sıcaklarındaki direkt güneş ışıkları orkidelere zarar verir. Ve orkidelerinizi belirli aralıklarla da sıvı bitki besinleri verirseniz orkideleriniz bol bol çiçekler açar ve bol bol yeni yaprak ve kökler verir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda da sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.